Yeni dünyanın 7 harikasından biri seçilen Tac Mahal dillere destan bir aşk hikayesinin mahsulüdür. Hindistan'daki Müslüman Türklerden kalma bu emsalsiz eseri dünyanın her köşesinden sayısız insan gezer de çoğu hikayesini bilmez. Hindistan'a İslamiyet'i Türkler getirdi. Burada muazzam bir devlet kurdular. Emir Timur'un torunu Babür, şansını denemek üzere, Kabil'den dedesinin vaktiyle işgal ettiği Hindistan'a yürüdü. Az bir kuvvetle burada yerleşti ve insanlığa emsalsiz eserler hediye eden muazzam bir imparatorluk kurdu. Babürlü hükümdarlarının herkesçe bilinmeyen ve doğrusu güçlü asker hüviyetlerinden de beklenmeyen bir hususiyeti vardır. O da hanımlarına duydukları emsalsiz bağlılıktır. İşte 2007'de Yeni Dünya'nın 7 harikasından biri seçilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Tac Mahal de böyle romantik bir aşkın mahsulüdür. İngiliz lordu Edward Lear, "İnsanlar ikiye ayrılır, Tac Mahal'i görenler ve görmeyenler" demiş. Tac Mahal, Hindistan hükümdarı Hürrem Şah Cihan'ın çok sevdiği eşi Ercüment Banu Begüm Mümtaz Mahal için Agra şehrinde yaptırdığı bir türbedir. Dünyada aşk için dikilmiş en büyük ve güzel abidedir. Mümtaz Mahal'in babası, Babür İmparatorluğu'nun 4. hükümdarı Cihangir Şah'ın veziri, Karakoyunlu Türkmenlerinden İranlı Mirza Gıyasüddin'in oğlu Asaf Han'dır. Ancak Şiiliği terk edip Sünni olmuştu. Halası ise Babür İmparatoru Cihangir'in eşi Nurcihan'dır. Vaktiyle soylular yaptıkları el işlerini Mina Pazar denilen bir kermese götürüp satar ve parasıyla hayır işlerlerdi. O zamanlar şehzade olan Şah Cihan, 19 yaşındaki Mümtaz Mahal ile burada tanıştı. Güzellik ve zekasına hayran oldu. Tarihin en büyük aşklarından birisi burada doğdu. Evlilikleri 20 sene sürdü, bu zaman zarfında Şah başka kadına bakmadı. 14 çocukları oldu. 7'si yaşadı. Mümtaz Mahal sonuncuyu doğururken vefat etti. Çocuk doğururken ölen kadınlar Hint kültüründe muhterem kabul edilir. Bu elim hadise Şah Cihan'ı mahvetmeye yetti. Şah'ın gözü dünyayı görmez oldu. Sevgili zevcesi için Yamuna Nehri kıyısında bir türbe inşa ettirmek üzere İstanbul'dan mimar istedi. Mimar Sinan'ın talebesi ve Sultanahmet Camii mimarı İsa Efendi gönderildi. 1632'de temeli atılıp günde 20 bin işçi çalışarak 22 senede tamamlandı. Racistan'dan gelme şeffaf mermer, iç duvarlar, yakut, safir, pırlanta, zümrüt, akik, firuze, sedef ve inci ile süslendi. Türbenin iç ve dış çevresine Yasin suresi, mermerin içine siyah mermer hakkedilerek yazıldı. Köşelere zelzelede yıkılırsa, binaya zarar vermesin diye dışa doğru eğik 4 minare eklendi. Türbenin giriş kapısı 33 metre yekpare mermerdir. Solda zarif bir cami, sağda bunun simetri mihmanhane, havuzlarla bezeli bahçe ve kırmızı taştan muhteşem dış kapı insanı büyülemektedir. Sömürge devrinde açgözlü bir İngiliz valisi bu muhteşem binayı satışa çıkardıysa da borsadaki kriz sebebiyle alıcı bulamamıştı. Şah Cihan kendisi için de Tac Mahal'in yanına siyah matem renginde bir benzerini yaptırmak isteyince hazineyi büyük masraflara sokacak bu teşebbüsü engellemek üzere oğlu Alemgir Evrengzib kendisini tahttan indirip Agra kalesinde ikamete mecbur etti. Şah Cihan hiç itiraz etmedi. Ömrünü sekizgen şekli sebebiyle Müsemmen Burç denilen odada kimseyle görüşmeksizin Tac Mahal'i seyrederek geçirdi. Ölüm döşeğinde de önüne ayna koydurarak Tac Mahal'i seyretmeye devam etti. Vefat edince çok sevdiği eşi Mümtaz Mahal'in yanına defnedildi. Şimdi iki aşık sesin 7 kere yankılandığı bir odada ebedi uykularını uyuyor. Alemin 7 köşesinden gelen sayısız ziyaretçi de bu mümtaz aşkın 2 kahramanını anıyor. Bütün dünya 4 asır evvel ilim, duygu, emek ve bilgelikle inşa edilen
bu muazzam eserin karşısında hayranlıkla eğiliyor.